Dostlar selamlar. Bugün dışarıdayız. Bugün neredeyiz Julia? Where are we? We are at bugün Legal Seafood denilen okyanustan taze tutulan balıkların servis edildiği restorana geldik. Ara ara geliyoruz buraya, zaten gerçekten lezzetleri güzel olan bir yer. Size de göstermek istedim nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Burada kimleyiz? Sevgili Noah'ylayız. Hemen sevgili Noah'yı gösterelim. Mr. Noah tabii ki çizgi filmini izliyor. Ve sevgili eşim Julia. Dostlar selamlar. En çok aldığım sorulardan birisi ise abi bu kitapları nasıl buluyorsun? Nasıl ayırıyorsun? İyilerini nasıl seçiyorsun? Şu anda size onu uygulamalı olarak gösteriyorum. Kitapları ayıklamakta kullandığımız en önemli aletlerden birisi ise şu parmağımda görmüş olduğunuz IOO Scanner. Tarayıcı. Bu tarayıcı sayesinde kitapların üzerinde bulunan ISBN dediğimiz her kitabı özel olan basılmış şu numarayı okutuyoruz ve bu sesi duyduğunuzda reddedilmiş oluyor. Bilgisayarda birazdan göstereceğim size. Onlardan hangi bilgileri görüyoruz, hangi bilgileri görmüyoruz. Hala red geliyor mesela. Sizinle beraber uygulamalı olarak yapalım. Bu kabul alan bir kitap oldu. Bu kitabın niye kabul olduğunu bir göstereyim size. Bu kitaba kabul gelmesinin nedeni şurada gösteriyor. Kitabın rengi 44.000 ile 37.000 arasında değişiyor. Ve kitap yaklaşık $10 civarında satıyor. Bu kitap küçük ve hafif bir kitap olduğu için bu kitaptan bize kalan yaklaşık $4.37 oluyor. Ayrıca şöyle çalıştığımız bir şirket var. Onlar da $2.16 ödüyor. Direkt bu şirkete de satabiliyoruz Amazon'da satmasını beklemeden. Bu şekilde. Bu size göstermek istediğim bir örnekti. Bazen kullandığınız programlara çok güvenmemeniz gerekiyor. Bir örnek daha göstermek istiyorum sizlere. Kitap tarayıcıdan geçiriyorsunuz ve size reject veriyor. Yani o kitabı aslında alma diyor. Fakat bakıyorsunuz ki renk belirli bir aralıkta 1 milyon ile 2 milyon arasında ve $3-4 kar bırakıyor aslında. Bir başka vermek istediğim tip ise bazen kitap tarayıcıdan geçtikten sonra size kırmızı olarak geliyor. Yani diyor ki bu kitabı alma. Fakat o her zaman öyle olmuyor. Kitap bazen 1 ile 2 milyon arasında bir renki oluyor ve size reject veriyor trigger'lar. Bir şekilde kullandığımız program Amazon'dan alması gereken tüm bilgileri çekemediğinden dolayı bize reject veriyor. O yüzden scan yaparken her zaman bir gözünüzün ekranda olması gerekiyor ki $2, $3 kaçırmayın. Hele ki böyle bir bulk operation, yani toplu kitap alım satımı yapıyorsanız bu kitabın hepsine para veriyorsunuz. Her kitap bir kar. Şöyle birkaç tane daha yapalım beraber. Bazı kitaplar var. Bir zaman sonra artık biliyorsunuz neyi scan edip neyi scan etmemeniz gerektiğini. Bunlar şöyle bir kitap örneğimiz var. Bunlarda barkod numaraları mevcut. Aslında bu barkod numarası, ISBN numarası. Fakat barkodu yok üzerinde. O yüzden scan yapamıyoruz. Bunları kenara ayırıp daha sonra scan yapıyoruz. Şöyle barkodlardan devam edelim. Aslında bu güzel bir örnek oldu. Şöyle göstereyim. Bu kitap biraz ağır bir kitap. Satış fiyatı $10. Bize reject verdi. Yani diyor ki bu kitabı alma. Fakat gördüğünüz gibi bu kitap 1.8 ile 2.3 milyon arasında ve 1.16 karı var. Niye almayayım? Ben bu kitabı alacağım mesela. 1.16 olmaz da 80 cent kar bırakır. Sonuçta kardır. İşler biraz büyüdüğünde ve bulk operasyona geçtiğinizde, toplu kitap alım satımına geçtiğinizde kendi minimum kar marjınızı kendinizin koyması gerekiyor. Bu çünkü
bir business kararı. Biz yaklaşık 75 sent, 80 sente kadar iniyoruz gerekirse kitaplardaki minimum kârda. Ama genelde bu çok az yaşanan bir durum. Genelde hep 1,5-2 doların üzerindeyiz. Yani kaynak güzel olduğunda çok karşılaşmadığınız bir durum. Şöyle güzel bir kitap denk geldi. Bu kitabı beraber analiz etmek istedim. Hem de kullandığımız programı daha iyi anlayabilelim beraber. Bu kitabın FBA satış fiyatı, yani biz Amazon'a gönderdikten sonra Amazon'da satarsa, Amazon müşteriye gönderirse en düşük satış fiyatı 83 dolar. 83 dolara sattığımızda bize kalan yaklaşık 63 dolarlık bir kar. Kitabın maliyeti dahil değil. Kitap maliyetimiz genelde 20-25 sent ile 45 sent arasında değişiyor. Bir başka opsiyon ise bazen pahalı kitapları Amazon'a göndermekten çekinebilirsiniz. Çünkü diğer kitap satıcıları alıp kötüleriyle değiştirip size geri gönderebiliyor. Bu kitabı kendi depomuzda satıp müşteriye direkt biz gönderebiliriz. Ayarlardan şöyle size de göstereyim aslında yapmadan. Şu sağ üst kısımda profit yazan yere tıkladığınızda bunu Merchant Fulfill'e geçiriyorsunuz. Ve bize 60 dolara kendi depomuzdan sattığımızda kalan kârı gösteriyor. Bu da yaklaşık 45 dolar. Bu kitap ağır ve büyük bir kitap. Şöyle size göstereyim. Bu kitap ağır ve büyük bir kitap. O yüzden aradaki fark fazla olmasaydı, mesela FBA fiyatı 65, FBM 60 olsaydı bu kitabı kesinlikle kendi depomuzda, yani şu fiyattan sergiliyor olurduk. Satışa sunuyor olurduk. Fakat kar marjı 45 yerine Amazon'da sattığımızda 63 olduğu için biz bu kitabı depoya göndermeyi tercih edeceğiz. Pahalı kitapları gönderdiğinizde kendinize ait semboller koymaya çalışın kitabın belirli sayfalarına. Tabii bu her kitapta yapılacak bir şey değil. Çünkü çok fazla kitap satıyoruz ve trafik çok hızlı. Ama 100 dolar üzeri, 150 dolar üzeri kitaplar Amazon depolarına gönderiyorsanız kesinlikle en arka sayfasına isminizin ve soy isminizin ilk harflerini koyabilirsiniz mesela. Ben bazen yapıyorum. Bu güzel bir yöntem. Biraz daha konuşalım program hakkında. Sol üstte gördüğümüz renk kitabın satış adedine göre belirlenen, kitabın satış yoğunluğuna göre belirlenen bir faktör. Ortadaki ise kitap son 6 ayda kaç adet satmış onu görüyoruz. En sağda yeni kitap fiyatlarımız var. Yeni kitap satmıyoruz. Eğer yeni kitap satacaksanız emin olun ki satıcıdan bir faturanız olsun. En alt kısma geçtiğimizde Buy Box gösteriyor burada. Fakat bu kitabın Buy Box'ı yok. Yani bu kitabın adını Amazon'a birisi yazdığında ne used gösteriyor ne new gösteriyor. 4'e bölünmüş bir ekran gösteriyor büyük ihtimalle. Ve müşteri satın almak istediği opsiyonu kendisi seçiyor. Alta indiğimizde ben buraya eBay sold opsiyonunu koydum. Şu kısma tıklayarak buna siz karar verebiliyorsunuz. eBay sold'u seçtim ben. Daha birçok opsiyon var burada kullanabileceğiniz. eBay sold'u koymamın nedeni bazı kitapları satış iznimiz yok Amazon'da ve eBay'de sattıkları fiyatı da görebiliyoruz. Bakın eBay'de en son Aralık 15'te 60 dolara satmış bu kitap. Sonra Kasım 22'de 51'e satmış. Kasım 17'de 60'a satmış. Şöyle bakıyorum. Bir 25'e satmış, bir ucuza satmış. Ucuza satmayı sevmiyoruz. Dostlar, durumlar bu şekilde. İlerleyen günlerde bir video daha yapmayı düşünüyorum. Kitaba FBA veya FBM yapabileceğimiz diğer faktörleri göz önünde bulunacağım. FBA ve FBM'in avantajları, ikisinin de dezavantajlarını karşılaştıracağım sizin için. Umarım faydalı bir video olacaktır sizler için. Sorular geliyor. Yakında soru cevap videosu gelecek. Instagram'dan bir sürü soru aldım sizlerden. Onların da hepsine cevap verdiğim bir video yapacağım. O da çok yakında sizlerle beraber olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.